Merhabalar, ben klinik psikolog Fazize Seydoğlu. Bugün sizlere panik atak ve panik bozukluktan bahsedeceğim. Panik atak aniden başlayan ve hızla şiddetlenen ve çoğu zaman şiddetli bir tehlike hissi veya sonunun geldiği düşüncesinin eşlik ettiği belli bir başlangıcı ve sonu olan yoğun bir korku ve sıkıntı nöbetidir. Panik atak tek başına bir psikiyatrik hastalık veya tanı değildir. Panik bozukluk ise bu yineleyen spontan panik ataklarla birlikte ataklardan en az birini en az bir ay süreyle başka atakların da alacağına ilişkin sürekli kaygı duyma halinin olduğu durumdur. Atakların yol açabilecekleri ya da sonuçlarıyla ilgili işte kalp krizi geçiriyorum korkusu, kontrolümü kaybedeceğim veya çıldıracağım gibi düşüncelerin de eşlik ettiği bir durum. Endişe duyuyor panik atak hastası ve bu endişelerle ilgili de belirgin davranış değişikliklerini gösteriyor. Örneğin işte kapalı alanlarda bulunmayabiliyor. Mesela agorafobi dediğimiz işte bir sinemada veya AVM'de atak geçireceğim korkusuyla veya işte tünellere girmiyor. Otobüste tünellerden geçmek, arabayla tünellerden geçmek istemeyebiliyor. Veya metroya binmek istemiyor. Sebebi ya orada atak geçirirsem korkusu şeklinde, yani davranışları değişebiliyor. Çok farklı. Yani genel olarak aslında panik atak hastalarının düşünceleri hep aynı. Çok fazla panik atak danışanıyla çalıştım. Hepsi kalp krizi geçirdiğini düşünüyorlar veya geçirebileceklerini veya bu atağın onları öldüreceğinden korkuyorlar. Ve biz onlara sinir sistemimizin yapısını anlatıyoruz ve aslında atağın belli bir süre sinir sistemini yukarıya çektiği, belirtilerin arttığı ama bir süre sonra tekrar aşağı indirgeyerek dengelediğini, aslında atağın yükselerek devam etmediğini ve bir şekilde aşağı inerek o rahatlık hissine zamanla kavuşacaklarını anlatıyoruz. Ve bu şekilde de aslında danışanlar çok rahatlıyorlar çünkü gerçekten hepsi ataktan dolayı öleceklerini veya kalp krizi geçireceklerini düşünüyorlar. Kaygı denilen duyguyu hayatında yaşamamış insan yoktur. Bazen bir sınav öncesinde, gece geç bir saatte, kapı çaldığında, çocuğunuz düştüğünde, anneniz hasta olduğunda kaygı duygusunu yaşarsınız. Aşırı kaygıda, yani aşırı kaygı bozukluğunda veya bir panik atakta bu duygu sersemlik hissi, noktacıklar, benekli görme, bulanık görme, uyuşma, adalelerde gerginlik, boğulma, soluğun kesilmesi ve nefes alım vermede zorluk çekmek, nefes darlığı kaygının aslında bir parçasıdır. Yani kaygının parçasında bu durumlar vardır. Ama panik atak veya panik bozuklukta bu duyumları daha kötü bir şeye bağlamak, yani işte kalp krizi geçiriyorum veya ölüyorum'a bağlamaktan dolayı oluşan bir artış oluyor. Panik atakta belirtiler genellikle 10 dakika gibi bir sürede yoğunlaşıyor ve bir doruk noktada sıkıntı veriyor. Sonra da genellikle yavaş yavaş azalıyor. Panik atak 3 türde olabiliyor. Beklenmedik spontan bir anda olabiliyor veya duruma bağlı. Atak hemen her zaman belli bir ortamda ortaya çıkabiliyor. Mesela asansörde olabiliyor veya kapalı ortamlarda olabiliyor. Üçüncüsü de durumsal eğilimde oluyor. Bazı durumlara girildiğinde atak geçirmekle birlikte bu durumlarda her zaman atak bazen de olmuyor. Yani panik atak tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Bunun eğitimi vardır ve bilişsel davranışçı terapiden birçok danışanımız fayda görmüştür. Aslında anksiyetenin, yani kaygının amacı organizmayı korumaktır. Organizmaya zarar vermek değildir. Kaygılandığımızda, anksiyetemiz arttığında normal durumda aslında anksiyete tehlikeli durumlarda organizmayı korumak için verilmiştir. Örneğin evimizde burnumuza ateş ve duman kokusu geldiğinde kaygılanırız. Nasıl kaygılanırız? Tehlike var diye düşünürüz ve vücudumuz savaşma ve kaçma tepkisi verir.
Yani tehlike anlarında vücudumuzda savaşma ve kaçma tepkisi oluşur ve biz buna anksiyete diyoruz. Şimdi bu savaşma kaçma tepkisi oluştuğunda buradaki amaç bizim yaşamamızı devam ettirecek önlemleri almak. Yani evdeyken burnumuza duman ve ateş kokusu geldiğinde ne yaparız? Bir şekilde önlem alırız, dışarıya çıkarız veya bakarız açık bir gaz var mı kontrol ederiz. Ama hiçbir şey olmaz der, uyumaya devam edersek ne olur? Zehirlenir, ölürüz şeklinde. Şimdi bu gerçek bir tehlike durumu ve gerçekçi kaygı hissediyoruz. Savaşma, kaçma tepkisi vücudumuz veriyor ve bizi koruyor. Şimdi panik atakta ise şöyle oluyor. Orada düşüncelerimizle vücudumuz tepki veriyor. Yani aslında korkulacak bir durum yok ama biz düşüncemizle ölüyorum, kalp krizi geçiriyorum diye düşündüğümüz zaman o zaman bedenimiz aynı tehlike varmış gibi savaşma kaçma tepkisi veriyor ve biz bir panik atak geçiriyoruz. Çünkü düşünceler aynı gerçekten bir tehlike varmış gibi bizim vücudumuzu harekete geçiriyor. Şimdi panik atak, panik bozukluğun tedavisinde bilişsel davranışçı terapi kullanıyoruz. Bilişsel davranışçı terapi ilaca denk bir terapi sistemidir. Hatta ilaçlar kesildikten sonra ataklar tekrar başlar. Hastalığın relapse oranı çok yüksektir panik atak, panik bozuklukta. %90'lar civarındadır. Ama bilişsel davranışçı terapi ile panik atağın mekanizması, sinir sistemi, verdiğimiz eğitimlerle birçok hasta panik atak ve panik bozukluktan kurtuluyorlar.